Bazı kitaplar vardır ki bunları okumanız sizin için ve çevreniz için ciddi ve ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bunlardan ilki El Azif Necronomicon. Bir büyü kitabıdır. Arap'ın kitabı, ölülerin çağrı kitabı, ölüler kitabı, ölü isimlerin kitabı, çıldırtan kitap gibi birçok isim takılmış olan mistik bir kitap. Abdül el Hazret tarafından yazılmıştır. Kendisi Şamlı bir Arap'tır. Kimilerine göre hiç var olmadığı, birileri tarafından insanları korkutmak için uydurulduğu, kimilerine göre ise var olduğu fakat yerini kimsenin bilmediği bir kitaptır. 7 cilt ve 900 sayfanın üzerinde olduğu söyleniyor. Milattan sonra 700 yılında Şam'da yazıldığı biliniyor. Yazarı vahşice parçalanılarak Şam çarşısında öldürülmüştür. Kimin veya neyin öldürdüğü bilinmemektedir. Nostradamus'un ünlü yüzlüklerinin ilk iki dörtlüğünde anlattığı metodun kaynağı, uzmanlara göre Necronomicon'dan alınmıştır. Orijinali 7 cilt olan kitapta geleceği tahmin edebilme üzerine çeşitli teoriler yer alıyor. Nostradamus'un yüzüklerindeki birçok kehanetin kaynağı bu kitap olarak gösteriliyor. 1487 tarihli rahip Olus Wormius imzalı Latince bir belgede son derece tehlikeli ve okuyan insanı etkisi altına alan bir kitap olduğundan bahsediliyor. Wormius başka bir yazısında, kitabın çevirisi elime ulaştığında bir kısmını okudum ve ardından yaktım. Çünkü gerçekler çok fazla ortaya çıkıyordu. İnsanlar buna hazır değiller, daha çok zaman gerekiyor demiştir. Kenzül Havas, Türk yapımı korku filmlerindeki o meşhur büyü sahnelerini, muska yazımlarını, musallat olan varlıkları defetme yöntemlerini gözünüzün önüne getirin. Hani fonda Arapça bir takım sesler, Arap harfleriyle yazılan tesirli muskalar, işte bu sahnelerin gerçek hayattaki tezahürlerinde yararlanılan en tesirli kaynaklardan biri Kenzül Havas'tır. Seyyid Süleyman el-Hüseyin'in eseridir. İslam dünyasında havas ilmi denilen bir bilgi vardır. Burada belli dua sözcükleri ve muskalarla hayata müdahale etmek amaçlanır. Bazı zamanlarda durum, dua etmenin ya da kötü giden şeylere müdahale etmenin çok ötesine geçerek büyü halini alır. Öyle ki, kitapta var olan bilgilerin kötü amaçlarla kullanılması ya da alemler arasındaki ilişkinin çizilen sınırları aşması durumunda ölümlere sebebiyet verecek ciddi durumlar ortaya çıkabilir. Bir diğer kitap ise Grimoire kitabıdır. Bilinen ismiyle Kara Büyü kitabıdır ve içeriği farklı olan birden fazla Grimoire mevcuttur. Bu kitapların anlaşılması oldukça zordur. Büyü kitaplarının tamamını Grimoire kategorisine dahil etmek yanlıştır. Grimoire sınıfındaki eserler çok az kişi tarafından bilinen ölü lisanlar ile yazılır ve bilgilerin birçoğu vefkler yani birbirini tamamlayan şekiller içine gizlenir. Tılsımlı sözler ancak işinin ehli tarafından tatbik edildiğinde olumlu netice verir. Tatbik ritüelinde tılsımı çözen büyücü, kırmızı bir mürekkeple onu bir kağıda yazar ve insan derisine sarar. Bu tür tılsımlı kitapların büyük bölümü pentagramlardan oluşur. Ne işe yaradığını bilmediğimiz sürece hiçbir şey ifade etmez. Diğer bir kitap ise Süleyman'ın Anahtarı. Kral Süleyman'a atfedilen kitabın kaynağı meçhul. Şu anda İngiliz Müzesi'nde bulunan kitap, tarihteki en ünlü büyü kitaplarından biri olarak gösteriliyor. Kitapta Süleyman, takipçilerine ruhsal güçleri toplamayı ve kontrol altına almayı, ruhlar aleminden gizli sorulara cevap bulmayı, aşk, para gibi özel istekleri elde etmek için yapılması gerekenleri ayrıntılı olarak tarif ediyor. Kitaptaki bilgiler yüzyıllardır bilinmesine rağmen uygulamasının zorluğu sebebiyle pek rağbet görmüyor. Kitabın yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise Amerikalı ünlü yazar Dan Brown'un merakla beklenen son kitabı ile aynı ismi taşıyor olması. Hazreti Süleyman tarafından yazıldığı iddia edilen kitapta Yahudi ve Müslüman gizemcilerin etkileri görülüyor. Kitabı okuyan kişinin dilediğini yaptırması için gerekli olan ruhların isimleri ve onları nasıl uyandırıp yöneteceği anlatılıyor. Kitapta çalınmış eşyaları bulmak, istenen kişiyi kendine aşık etmek, aşık olunan kişinin rüyasına girmek, saygı ve itibar görmek, kişilerin birbirinden nefret etmesini sağlamak, her türlü soruya cevap bulmak amacıyla yapılan çok sayıda büyü yer alıyor. Tibet Ölüler Kitabı. İnsan ruhunun ölüm olayından tekrar doğmasına dek içinde bulunacağı koşulları ve geçireceği bilinç hallerini ayrıntılı bir biçimde açıklayan ve ruha ölüm sonrasında geçirebileceği haller konusunda rehberlik yapan bir Tibet kitabıdır. Batı'da bu kitaba Tibet Ölüler Kitabı denmiştir. Duyarak
aracı hallerden kurtuluş anlamına gelir. Bu kitap adının anlamından da anlaşılacağı gibi ölmekte olan kimseye öte alemde yardımcı olması amacıyla huzurunda okunacak biçimde düzenlenmiştir. O alemde karşılaşacağı olaylar kişinin kendi zihinsel faaliyetinin ürünleri olacağından zihnini denetleyebilen kişi haliyle olayları da denetleyebilmiş olur.